Bir gün sabah siniyorum, gözümü açtım böyle. İçimin çekildiğini hissettim. Doktora gittim. Dedi ki Sie sind komplett fertig dedi. Sie sind dediği you are, siz. Komplet dediği komple. Fertig de bitik demek. Siz bitmişsiniz. Bitmişsiniz dedi. Dedi ki hayatın dedi 5 sac ayağı var dedi. Nedir onlar? Nedir bu özgüvenin sırrı? Nerelerde yatar? Çok net şunu söyleyeyim. Türkiye'deki insanların %90'ının özgüveni yerlerde sürünüyor yani. Özgüven inşa olur. İnşa süreç gerektirir. Düzenli olarak her gün 5 tane iyilik yapıp bunları diyor yazılı hale getirebilirsiniz. Öz saygınız yükselir. Öz saygı yükseldiğinde öz bilinç yükselir. Öz bilinçte özgüveni yükselir. Kolay yolu seçerseniz hayatınız zor olur. Zor yolu seçerseniz hayatınız kolay Çok olur. güzel. Şu tuzağa düşüyorlar. Buna da iyiler düşüyor. İyi olanlar ve saf kalpliler. Ben işimi iyi yapayım bunun alıcısı gelir. Ya gelmez. Gelmiyor. O benim. Kendinizi bir gün mutlu, bir gün öfkeli, başka bir gün hayal kırıklığı içerisinde buluyor ve bu döngüden nasıl kurtulacağınızı bilmiyor musunuz? Negatif duyguların etkisinden uzun süre çıkamıyor musunuz? Kendinizi sürekli başkalarıyla mı kıyaslıyorsunuz? Geç kalmışlık hissi her yanınızı sardı mı? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz diyor sevgili Oğuz Benlioğlu'yla son kitabı duygularını ustalıkla yöneten yola çıkarak hem duygu dünyamızı hem iletişimin püf noktalarını konuşacağız. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunun hayalini kurmuştum. Kitabın açılışını sizin yapmanız. Çok güzel, harika. Bana da bir dejavu gibi oldu. Harika. Şimdi gerçekten duyguları yönetmek, bana sorarsanız hayatı yönetmek, ama biz çoğunlukla duygu yönetimi dediğimizde aklımıza ilk gelen stres yönetimi oluyor. Oysa duygu repertuarımız çok daha geniş bizim. Önce bir duygu tanımı yapalım. Ondan sonra isterseniz bunların dengeli ve ustalıklı yönetimini konuşalım. Bizim 26 tane duygumuz var. Oo. Evet. Ben 7 biliyordum. 7'si yüzümüze yansıyor. Yani yüzümüze yansıyanlar var. Mesela haset yüzümüze yansımıyor. Haset yüzümüze öfke olarak yansıyabilir. Küçümseme olarak yansıyabilir. Tiksinme olarak yansıyabilir. 7 tanesi yüzümüze mimik olarak yansıyor. Ama toplamda 26 duygumuz var. 13 tanesi negatif, 13 de pozitif. Çok güzel. Ben negatif diyorum da aslında bizim negatif duygumuz yok. Ben de negatif duyguya inanmıyorum. Duygu var. Olumlu olumsuz diye bir şey yok. Duygu ulaktır diyorum ben. Yani postacı, haberci size haber getiriyor. Her duygu, hissettiğimiz her duygu aslında bize bir şey yapmak için haber getirir. Biz o duygunun verdiği haberi almayıp, duygunun kendisini alıp onu burada misafir ettiğimiz andan itibaren o duygu bizim her yerimizi sarar. Mesela size üzüntü gelir, aslında bir haber verir. Bir şeyleri değiştirmen gerekiyor artık. Öfke gelir mesela, artık biraz daha gaza basman gerekiyor. Bu enerjiyi bir yere kullan falan gibi. Biz o duygunun verdiği mesajı anladığımızda duygusunu yöneten birine dönüşürüz. İnsanların hepsi bir şeyler istiyor. İyi bir eve sahip olmak istiyorlar. İyi bir arabaya sahip olmak istiyorlar. Kariyeri istiyorlar. Çok zengin olmak istiyorlar. Ama çok az kısmı istediği şeye sahip oluyor. Çok büyük bir kısmı istiyor ama sahip olamıyor. Çünkü istediğini değil, hissettiğini çekiyorsun. İstediğini çekemiyorsun, hissettiğini çekiyorsun. O yüzden belki 21. yüzyıl çok materyalist bir çağ diyorlar ya. Hani her şey maddecilik üzerine. Günümüzde duyguları yönetmek çok daha kritik bir konu. Çünkü insanların büyük bir kısmı sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Duygusal anlamda çökmüş durumda yani. Haftanın 4 günü öfkeli, 2 günü hüzünlü, yarım günde neşeliyiz. Evet. Neden öfkeliyim bilmiyorum. Neden hüzünlüyüm anlamlandıramıyorum. Arada bir mutluyum ya. Şunu diyorum bütün bir haftaya yaysam ya. Niye ben bu coşkuyu bir genel yapamıyorum? Aslında duygusal anlamda inişler çıkışlar olması duyguyu yönetemediğimizin karşılığı. Milyonlarca kişi Türkiye'de hayattan keyif alamıyorum diyor. İnsanların çoğu kaygılı, bir kısmı öfkeli, karamsar ve gerçekten hayattan keyif alamadığını söylüyorlar. Ne önerirsiniz onlara?
Bunlara zaman zaman ben de dahilim bu arada. Yani böyle çok sırça köşkten konuşuyor değilim yani. Buna ben de dahilim. Yani umutsuzluk mesela bizde çok yoğun durumda şu an insanlarda. 2 adım sonrası ne olacağını kestiremediğimizde insanlar aslında az önce saydığınız şeyleri yaşayabilirler. Anlatması çok kolay, yapması biraz zaman alıyor. Bizim hayatımızın 5 tane taşıyıcı kolonu var. Bu 5 taşıyıcı kolona hayatın 5 büyük sac ayağı deniyor. Bu taşıyıcı kolonlardan bir tanesinin durumu iyi olmadığında, diğerlerinin durumu iyi olsa bile az önce saydığınız şey oluyor işte. Hayattan lezzet alamıyorum, hissizleştiğimi hissediyorum, mutsuz hissediyorum, kötü hissediyorum ve buradan çıkabileceğimi düşünmüyorum. Umutsuz hissediyorum gibi. Bu 5 sac ayağında 1 numara, belki hayatımızdaki en önemli şey sağlık. 1 numaralı kolon, taşıyıcı kolon sağlık. Bunun hikayesini anlatayım önce kolonla. Tabii. Ben üniversiteden mezun oldum Almanya'da. Benim kafamda şöyle bir şey vardı. Oğuzcuğum, iyi bir iş bulman lazım. Çünkü iyi iş bulursam iyi kazanırım, iyi kazanırsam hayatımda iyi olur. Hepimiz böyle öğrendik zaten değil mi? Haftada yani günde böyle 12-13 saat çalışıyordum. Hiçbir mecburiyetim olmamasına rağmen. Hafta sonları işi eve götürüyordum. Almanlarla çalışıyordum. Pazar günü öğlen yöneticilere mail atıyordum falan. Çalıştığımı göstermek için. Adam dedi ki Oğuz sen niye bize pazar günü yani senin dedi işlerin çok yoğun, yardımcı birine mi ihtiyacın var dedi. Anlayamadı o benim sana çalıştığımı gösteriyorum. O hiç orada değil çünkü kafa olarak. O hani çok mu yoğun, işin çok mu acaba gibi. Yok dedim tamam falan. Böyle garip bir durumun içindeyim. 1,5 yıl falan böyle devam etti. Bir gün sabah simliyorum gözümü açtım böyle. İçimin çekildiğini hissettim. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Kariyer ya bırak ya. Kirayı kim ödeyecek? Yansın abi. Dışarıda yatarım ya falan. Yani böyle bittiğimi hissettim bir anda. İşte faturalar bilmem ne gelir. Tükenmişlik sendromu O zaman dediğimiz. o havalı isimler yoktu. Burnout Böyle, falan. burnout, tükenmişlik falan. Onlar yoktu öyle isimler ama ben böyle bitiktim yani. Bu da biraz devam edince dedim ben bir doktora gideyim, bende bir şeyler var. Doktora gittim, tetkik, tedavi, böyle bir ölçümleme bir şeyler falan. Adam Almandı, bana şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Sie sind komplett fertig dedi. Sie sind dediği you are, siz. Komplett dediği komple, fertig de bitik demek. Siz bitmişsiniz. Bitmişsiniz dedi. Okey dedim. Ben dedim ki yaşım da genç dedim ki ne alakası var hocam? Canım bir şey istemiyor dedim. Hayata dair canım bir şey istemiyor. Şu an hani var ya gençlerde var ya bu. Dedi ki bak bir insan 3 şeyden oluşur. Bunu kaçırıyorsun. Duygu, zihin, beden dedi. Duygu, zihin, beden. Senin dedi duygu bitmiş. Zihin de bitmiş. Sadece dedi yaşın genç olduğu için bedenin seni ayakta tutuyor. Ve şanslı olduğun için dedi benden bu cümleyi duyuyorsun. Sie sind komplett fertig. Dedim şanssız olsam ne olacaktı? Bir gün dedi yolda giderken tık diye gidecektin dedi. Sonra bana böyle bir tahta açtı. Dedi ki hayatın dedi 5 sac ayağı var dedi. Şimdi konuşuyoruz ya. 1 dedi sağlık. 2 numara dedi ilişkiler. Aile, dostlarım, çevrem, işte insanlar. İnanç sizin için önemli bir kavramsa yaratıcıyla olan ilişkinize buraya giriyor. 3 numara dedim hocam. 3 numara ne? Çok kritik bir konu 3 numara. Finans dedi. Şimdi bizim ayarlarımızda mesela finansla ilgili şöyle bir şey var. Şimdi para pis, kötü, elinin kiri. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Zenginler mutsuz falan. Şu an belki insanlar hayır ben artık öyle düşünmüyorum diyor olsalar bile para bizde hep para nötr bir şey değil bizde. Hep böyle bir kirli tarafı olan, bizi bozacak bir şey. Mesela paranın matematik kuralı var. Kişilik çarpı 2. Fakir, o ne demek? Fakir ve adi biriyim. Evet. Kötü bir adamım, fakirim. Zengin olduğumda zengin ve 2 kat kötü bir adam oluyor. İnsanlar da beni görünce diyor ki Güzel. Oğuz para bozdu diyor. Aslında benim para bozmadı. Ben zaten öyleyim de. Siktim. Para 2 katı oldum. görünür yapar beni. Yani ben piyasaya çıkınca bu sefer diyorlar ki gerçek yüzümü gördüklerinde bak önceden ne kadar iyiydi. Şimdi bozdu. Hayır ben önceden de kötüydüm. Benim gücüm yoktu. Para beni görünür yaptı. Fakir ve iyi biriyim. Diğer versiyon. Zengin olduğumda zengin ve 2 kat iyi biri oluyorum. Beni bozan para değil. Para nötrdür. Benim 2 tane zengin arkadaşım var. Dedim size eve gidince
Ağlıyor musunuz? Hani zenginler mutsuz diyorlar ya. Hani böyle perdeyi çekip bunlar hep bir bunalım. Biz öyle ya, resim bu genel olarak çocukluğumuzdan. Dedi ki gel gidelim. Gittik. Ya ben şunu hissettim yani. Ama benim yaşadığım ev değilmiş dedim yani. Onu fark. Yani bizimkisi, bilmiyorum siz ne kadar zenginsiniz. Bizimkisi böyle hani üstü kapalı bir şey. Barakaymış. Yani hani barınma ihtiyacımızı gideriyor gibi geldi. Şimdi orada finans işte. Bunun puanı hayatta düşük olduğunda bunun gölgesi diğerlerinin üzerine sert düşüyor. Ve öyle olduğunda ben sağlıklı da olsam yani geçim sıkıntısı yaşıyor olmam, işte umudumun olmaması benim duygusal anlamda çöküş yaşamama sebep oluyor. 3 numara taşıyıcı kolonlarda finans. 4 numarada da duygular var. Öfkelenmek, hüzünlü olmak, neşeli olmak, mücadele ruhu içinde olmak. Bir şekilde yapacağım ya, halledeceğim. Düştük, kalkacağım. Benim bir hocam vardı. Oğuz derdi böyle. Yaşlı bir adam böyle 80'lerinde. Probleme bakıp durma. İçinden geç demişti böyle. Oo, çok güzel. Evet, bakıp durma. Ben böyle ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl yapacağım, ben bunu nasıl... Geç içinden dedi ya. Yani bas geç dedi yani. Benim de en sevdiğim Değil mi? yöntem odur yani. Evet. 5 numarada iş. Ya da mesela öğrenciler de vardır. İşte şey de diyebiliriz hani öğrencilik de diyebiliriz. Ev hanımıdır, ev hanımlığı yani. Tabii uğraşınız, mesleğiniz veyahut Evet, işte evet. Bu hayatın 5 sacaya oluyor. Sağlık, ilişkiler, finans, duygular, iş. Şimdi asıl konuya geleyim. Objektif bir şekilde benim bunların her birine 1 ile 10 arasında puan vermem lazım. 1 çok kötü, 10 çok iyi. Objektif puanımı vereceğim. Ondan sonra da diyeceğim ki ben her bir başlıkta 7, 8 seviyesine nasıl gelirim? Şimdi finansta iş mesela çok yüksek puan olabilir. Ama ilişkileriniz 2 puansa yine siz çöküntü yaşıyorsunuz. Evet. Yani konu sadece orada para ya da iyi bir iş sahibi olmak değil. Oradaki ana konu dengeyi yakalayabiliyor olmak. Duyguları yönetmek de bu 5 başlıkta 7-8 seviyesinde olmak demek. 10 olur muyum? Mükemmelliği temsil eder. Yüzüm oraya dönük olsun. Amacım oraya gitmek olsun. Ama 10 olamayız. 8'e de okey olalım yani. 8 okey. Ya 7 çok 7 iyi. de okey, değil Evet mi? evet 7 çok iyi. Bu 5 başlıkta ortalamayı bulduğumuzda o zaman neye dönüşüyor biliyor musunuz? Hayatını sanat eserine dönüştüren bir insana dönüşüyoruz. İlla ki çok büyük, herkesin tanıdığı biri olmak zorunda değil. Ama kendi hayatında evet ben varım, hayatımın bir anlamı var noktasına gelmiş oluyoruz. Bütün Harika. mevzu bu. Gerçekten insanın kendini iyi hissetmesi, kıymetli hissetmesi müthiş şeyler. Fakat son 10 yıldır, 20 yıldır yani çok sağlıksız, altı boş, narsistik bir kendini sevme, kendine hayran olma şekli var. Bu kitapta sizin de son bölümde anlattığınız özgüven, özdeğer, öz bilinç gibi kavramlar çok içi boş bir şekilde canım kendim. Ben olduğum halimle mükemmelim. Ya değilsem. Paranoya diye bir kavram var. Bunu herkes biliyordur yani. Paranoyak olmak. Seviyeleri de var. İşte siz beni aslında buraya çağırdınız ama amacınız beni öldürmek falan. Böyle birileri beni takip ediyor. Kimse beni sevmiyor. Herkes benim hakkımda kötü konuşuyor falan. İşte böyle bir paranoyak seviyeler var. Bir de paranoyanın tam zıttı bir kavram var. Bu kavram çok Türkiye'de bilinmez. Paranoyanın zıttı. Buna pronoya diyorlar. Pronoya. Biri paranoya, biri pronoya. Paranoya da hep en kötüyü düşünme ve resmetme. Pronoya da şöyle bir şey. Bütün dünya, evren, insanlık, galaksi, canlılar, bitkiler, hayvanlar benim mutlu ve başarılı olmam için aralarında organize olmuşlar demek. Herkes bana hizmet ediyor. Ben de o zincirin bir halkası olarak başkalarına hizmet ediyorum. Yani dünya tam anlamıyla bir döngünün içerisinde demek. Pronoya burada, paranoya burada. Pronoyanın ismi çok havalı da bizim kültürde aslında tam karşılığı var. İsmi havalı değil. Her şey en nihayetinde hayırlısıyla iyi olur. Pronoya bu. Ne zaman olacak daha bu Oğuz başımıza gelmeyen kalmadı falan dedi geçen birisi. En nihayetinde. Demek ki daha sona gelmemişiz demektir. Şimdi pronoyayla bir şeyi karıştırıyorlar. Tam sizin bahsettiğiniz konu burada. Pronoyayla goygoyu karıştırıyorlar. Pronoyayla polyanlacılığı karıştırıyorlar.
kayıtsızlığı karıştırıyorlar. Yansın dünya, ben bir taneyim, ben 10 numarayım, ben süperim. Bunu sosyal medyada yapıyorlar tabii. Ve ben çok güzelim, her şeyin en iyisini ben hak ediyorum. Pronoya der ki bir şeyi hak ettiğini düşünüyorsan bunun için bedel ödemeye hazırlıklı olman lazım. Hocam bir tarafta özgürlük var, bir tarafta rahatlık var. Rahatlık bize güvenliği verir. Rahatlık güvenliği sunar. Özgürlük bize sadece özgürlüğü sunar. Özgürlüğün sunduğu başka bir şey yoktur. Ve bir insan özgür olmak istiyorsa, değerli olmak istiyorsa, pronoyak kafada olmak istiyorsa rahatı ve güvenliği biraz bırakmak zorundadır. Yani bir bedel ödemek zorundadır. Burada da şöyle bir cümle devreye girer. Kolay yolu seçerseniz hayatınız zor olur. Zor yolu seçerseniz hayatınız kolay olur. Çok güzel. Dolayısıyla pronoyak kafaya geçmek için bir kere herkes her şey benim için var ama ben de başkaları için varım diyebilmek önemli. Şimdi burada ben bunu söyleyince diyorlar ki ya tamam paranoya kötü bir şey, pronoya da çok Suistimali açık. Biz ortada bir yerde olalım. Bu teoriyi ortaya atan Einstein her ne kadar bir kişisel gelişim, motivasyon mevzusuymuş gibi görünüyor ama teorinin adı gerçeklik teorisi. Ve Einstein diyor ki insan sabit bir varlık değil, ortada düz bir şekilde duramaz. İnsanın ruhuyla diyor ağacın ruhu birbirine çok benzer. İnsan kendi ruhunu çıplak bir şekilde izlemek istiyorsa kışın diyor yaprakları dökülmüş bir ağacın karşısına geçip oturup o ağacı izlesin. Ağaç ya büyür ya ölür diyor hocam. Ağaç büyümeyi bıraktığında ölmeye başlar diyor. İnsan da diyor aynı şekilde. Büyümeyi, gelişmeyi, öğrenmeyi bıraktığında ölmeye başlar diyor. Ya pronoyaya yaslanırsın ya paranoyaya yaslanırsın. Evet. Ben bir taneyim, 10 numarayım, süperim. Tamam güzel. Ama bunun altını doldurarak gittiğimde okey bunda bir sorun yok. Diğer kısmı goy goy oluyor. Sonra duvara çok sert postluyorlar. Ya ben her şeyin en güzelini hak ediyordum. Neden olmuyor? Evet. Sorumluluğu başkasına verirsen olmaz. Evet. Ben bir seminere katıldım Almanya'da. Dinleyici olarak. Oturuyoruz böyle 2500 kişi falan var. Yaşlı bir teyze sahneye çıktı. Yaşlı siyahi bir teyze. Böyle biraz yorgun. Hayatını anlatmaya başladı. 14 yaşıma kadar hayata dair bildiğim tek şey annem ve babamdan durmaksızın dayak yemekti dedi. Sürekli dayak yiyordum. Beni dövüyorlardı ama niye dövdüklerini de bilmiyordum ama sürekli dayak yiyordum. Babam bana dedi ki bir kadının dünyada 2 tane görevi vardır. 1 çocuk doğurmak, 2 eşini mutlu etmek. Babamın bana öğrettiği buydu. 14 yaşındayken karşıma 17 yaşında bir genç çıktı. Ve bu gençle bu berbat hayattan kurtulmak için hiç düşünmeden evlendim. Evlendiğim günün akşamı dedi dayak kaldığı yerden devam etti. Sadece artık beni döven kişi değişti. 21 yaşıma kadar dayak yemediğim tek bir gün bile hatırlamıyorum dedi. 2 tane de çocuğum oldu. Hayatta en sevdiğim şey bedavaydı ve beni çok rahatlatıyordu. Anlamsızca sokaklarda yürümekti. Bir gün yine gezerken şöyle kafamı kaldırdım böyle gökyüzüne baktım. Gri, kasvetli, karanlık, melankolik bir hava vardı. Dedim ki havaya bak be, aynı benim hayatıma benziyor. Umutsuz, karanlık, kasvetli ve uzaklarda bir yerde bulutların arasından güneş ışığının bulutu yarıp geçtiğini gördüm. Olur ya böyle hani bir yerden güneş... Işık hüzmesi gelir. Işık hüzmesi, evet. Dedim ki vay be benim hayatıma da bir yerden böyle bir ışık gelecek mi? 21 yaşıma kadar birilerinin gelip benim bu berbat hayattan kurtarmasını bekliyordum. Salon böyle sessiz çıkmıyor. Herkes böyle dinliyor nereye gidiyor bu hikaye diye. Merdivene oturdum. Dedi ki bunu mecazi olarak söylemiyorum. Göz pınarlarımda yaş kalmadı. 2,5 saat ağlamış. Ağlamak istiyorum artık yaş gelmiyor bitti yani gözyaşım bitti. 2,5 saatin sonunda dedim ki artık bir seçim yapmam gerekiyor. Seçim yapmakla karar vermek arasında bir fark var. Kararda başkalarının size sunduğu seçenekler arasından birini alırsınız. Mesela YouTube'da bir sürü kanal var. Bir karar veririz. Onların içinden birini seçeriz. Ama siz kendi seçiminizle girersiniz YouTube'a. Ben Simge Fıstıkoğlu'nun kanalını izleyeceğim dersiniz. Direkt onu açarsınız. Bu bir seçimdir. O kadın diyor ki ben bir seçim yaptım. Seçimine bugünden itibaren bir daha bana kimsenin vurmasına izin vermeyeceğim.
Para yok. Bildiğim iş, meslek, uzmanlık yok. Zengin anne baba yok. Network, referans, torpil yok. Eğitim, diploma yok. Hiçbir şey yok. Tek bir şey vardı. Bir daha bana kimsenin vurmasına izin vermeyeceğim. Komşularım derdi ki sen çok güzel kurabiye yapıyorsun. Bir televizyonda bir program izlerken de bir uzman dedi ki eğer kendi işinizi yapıyorsanız zenginlere hitap edin. Ben de küçük bir el arabası yaptım. Üzerine canım kurabiyelerimi yazıp içine kurabiyelerimi koyup zengin muhitlerde dolanmaya başladım. Tek tek kurabiye satıyordum. Bir yıl içerisinde de o adamdan ayrıldım. 2 yıl boyunca 2 çocuğumu ve kendimi kurabiye satarak geçindirdim. 2 yılın sonunda o zengin muhitlerde oturan ev sahiplerinden birisi sabah karşıma geçti. Günaydın dedi. Günaydın dedim. Senin kurabiyelerin ne kadar güzel ya dedi. Teşekkür ederim efendim dedim. Benim 60 kişilik bir şirketim var. Her gün öğlen 60 kişilik kurabiye yapıp getirebilir misin bana dedi. Adam bunu söylerken o kadar rahattı ki. Ama bu benim için şu anlama geliyordu. İlk büyük sipariş ve artık sokakta tek tek kurabiye satmama gerek yok. Bir zaman sonra yeni bir sipariş. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Bu kadın Amerikan başkanıyla tarihte baş başa Beyaz Saray'da yemek yiyen ilk siyahi kadın oluyor. Ben bu kadınla 1,5 dakika falan kuliste konuşma şansım oldu. Kadın oturuyor. Ben ayaktayım böyle. Kadın ayağa kalktığında benim yarım kadar. Küçük bir teyze yani. Ben eğitimler veriyorum. Kurumlara gidiyorum falan. Böyle anlatıyorum. İnsanlar bazen aralarda ve programların sonunda gelip diyorlar ki siz iyi güzel anlatıyorsunuz da sizin bu anlattıklarınız bizim ülkede olmaz diyorlar. Siz iyi güzel anlatıyorsunuz da sizin bu anlattıklarınız bizde olmaz. Coğrafya kaderin diyorlar. Birisi dedi ki şöyle komşularımız İsveç, Norveç, Danimarka olsaydı dedikleriniz belki olurdu ama İran, Irak, Suriye olunca buralar zor diyorlar falan. Bir yerde bir kadın geldi dedi ki siz iyi güzel anlatıyorsunuz da sizin anlattıklarınız 2 çocuklu bir kadının yapabileceği şeyler değil dedi. Sonra bana dedi ki siz daha önce hiç çocuk doğurdunuz mu dedi. Dedim, hayır yani fiziksel olarak mümkün değil. İyi anlatıyorsunuz ama bilmiyorsunuz dedi. Burada da yapmışı var. Aha. 2 çocukla yapmış. Öbürü de diyor ki sen çocuk doğurmadın ki nereden biliyorsun? O da öyle diyor. Evet. Ben de dedim ki bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun dedi. 2 çocuğa rağmen nasıl başardınız dedi. Basit bir soru. İçinde övgü de var. Simge Hanım işaret parmağını bana doğrulttu dedi ki ağzından çıkan lafa dikkat et dedi. Dedi, kendi içimden dedim ki ne dedim ki 2 çocuğa rağmen nasıl başardınız? Övgü var ya. Rağmen değil onlardan dolayı dedi. Wow. Rağmene odaklanırsan sadece bahane üretirsin dedi. Beynimin bir nedene varmış. Nedene ihtiyacı varmış. O neden benim çocuklarımmış. Burnumun ucunda duruyormuş. Ben onu fark ettim dedi. Sana bir cümle vereyim dedi. Belki işine yarar kullanırsın. Buyurun dedim. Böyle küçük bir defterim var. Bana bir cümle söyledi. Ben yazdım hiçbir şey anlamadım ama çok falan yaptım ama anlamadım cümleyi. Ayıp olmasın diye. Sonra ben bir yerde tren yolculuğu yapıyordum. Yani bakıyordum. Dedim ki bu kadın ne dedi ya? Cümleye bir baktım. Hocam böyle bir cümle olamaz. Bak tam burada paralı yapabiliriz bu kısmı artık. Buraya bir katıl butonu, bir şey. Sorumluluğu kime verirsen bütün gücü ona verirsin dedi. Tabii. Beni zamanında ailem istediğim okullara gönderseydi ben şu an acayip işler yapardım. Sorumluluğu kime attım? Aileye. Beni istediklerim yönetmiyor. Benim istediklerim beni yönetse ben şu an yaptığım iş çarpı 10. Coğrafya kaderin. Biz de şöyle bir Avrupa ülkesi gelişmiş çok daha yüksek bir İsviçre'de olsaydık ben haklılık payları olabilir. Bir şey demiyorum. Ama sorumluluğu birine verdiğin andan itibaren bütün gücü de ona verdiğin için kurban moduna düşüyorsun. Ben hayatımın sorumluluğunu ellerimin arasına alıp ben buradan gideceğim. Öbür türlü duvara bir tosluyoruz. Diyoruz yani. Evet, o kurban modu da çok konforlu. Rahat çünkü o zaman benlik bir durum yok. 3 kere geliyor olsam okey tamam bu seferlik benlik bir durum olmasın da ya tek şansım varsa ben bir motivasyon konuşmacısı değilim. Kişisel gelişim uzmanı da değilim ama mevzu bu. Yani hayat benim anladığım en azından bu yani. Sorumluluğu alabilmek değil mi? Sorumluluğu eline aldığında o zaman şöyle bir soru geliyor. Yani nasıl sorusu geliyor. Nasıl değiştirebilirim?
Sağlığımı nasıl daha iyi hale getirebilirim? İlişkilerimi nasıl düzenleyebilirim? Finansal durumumu nasıl düzeltebilirim? Duygularımı nasıl dengeli hale getirebilirim? İşimi nasıl iyi hale getirebilirim? Nasıl sorusu. Öbüründe ne var? Neden? Neden bunlar benim başıma geldi? Neden benim ailem zengin değil? Ya kardeşim değil işte yani. Değilmiş, olmuş. Çıksana buradan. Ne burada takılıp duruyorsun? Fakir bir soydan geliyorsan genelde öyle gidersin. Ama şöyle bir şansın da var. O soyu kırabilirsin de yani. Özgüvenle ilgili size çok soru geliyordur eminim. Bana bile geliyor. Nasıl özgüvenli görünebilirim? Ben de hep diyorum ki hangi konuda? Şimdi ben sizin yanınızda söylemek belki abes kaçacak ama hani konuşma konusunda özgüvenli görünebilirim. Ama mesela kuantum fiziğidense kemküm ederim. Bence böyle olması da normal. Evet. Dolayısıyla hani özgüven dediğimiz şey nedir? Nasıl inşa edilir? Her konuda sağlam olabilir mi? Nedir bu özgüvenin sırrı? Nerelerde yatar? Ya bu konu inanılmaz videolar falan var böyle. Herkes özgüven nasıl olur? Evet, özgüvenli görün. 5 adımda Evet, özgüveninle 3 adım, 5 büyüle. adım, 10 adım. Özgüven eşittir ben yapabilirim demek hocam. Ben yapabilirim. Gerçek anlamda ama. Hani yapabileceğim. Siz diyorsunuz ya ben kuantum... Evet. Yani orada işte sizin özgüven tarafı çok çalışmıyor. Çünkü kuantumda bir şey yok. Ama size kameraları karşınıza koyduklarında ustalık eseri çıkarabilirsiniz ortaya. Burada da sizin özgüveniniz yüksek oluyor. Genel itibariyle 0-6 yaştır. Ve çok kritik olan baba kısmıdır. Öyle mi? Tabii ki 0-6 yaş baba. Özgüven bir kuş gibidir ya. Kuşun tek kanadını anne inşa eder, diğer kanadını da baba. Neden baba çok kritik? Çünkü biz doğal süreçte zaten annemizle 9 ay annemin karnındayım, doğuyorum, 4-5 yaşıma kadar dip dibeyim. Ben babamla ilk nerede karşılaşıyorum? Dünyaya geliyorum, merhaba diyorum, merhaba diyor. Sen benim babamsın diyorum, o da evet diyor. Hadi diyorum benim hayatımın temelini at da ben onun üzerine kişiliğimi inşa edeyim. 0-6 yaşta da bir babanın yaptığı iş çocuğun kişiliğinin temelini atmaktır. Babalara ne tavsiye edersiniz peki çocuklarının özgüvenli gelişmesi için ne yapsınlar? Yani çok net şunu söyleyeyim. Türkiye'deki insanların %90'ının özgüveni yerlerde sürünüyor yani. Yani 10 kişiden bir kişininki ben babama dedim ki sen beni çok özgüvenli yetiştirmedin çocukken dedim. Nankörlük yapma dedi. Ben seni Ankara'nın en pahalı dershanesine gönderdim dedi. Şimdi dershanenin özgüveninle alakası var. Kötü değil babalarımız. Demek istediğim o değil. Bizdeki baba sizi kimseye muhtaç etmeyeceğim. İyi de ben 4 yaşındayken benim gündemim şu mu ya? Babam kirayı ödeyecek mi ya? Faturalar. İnşallah babam bizi kimseye muhtaç et. Böyle bir şey yok ki. Evet. Bir çocuğun babadan beklediği şey ne? Beraber vakit geçirmek, oynamak, eğlenmek, birlikte hikaye biriktirmek diyorlar ya. Babanın mevzusuna ben eve ekmek getiriyorum. Sizi koruyorum, kolluyorum falan filan. Şimdi böyle olduğunda baba temeli sağlam atmıyor. %90'ımızın hocam. Çok yüksek bir oran bu yani. Biz 14-15 yaşlarımıza geldiğimizde önümüze 2 yol çıkıyor. Yol 1. Baba temeli sağlam atmadı. Sağ taraftan gideyim diyorum. Yol 1. Özgüven yok, bunu da gösteriyorum. Buna da ne diyorlar? Ezik profil. Kendini ifade edemeyen, duygusunu ifade edemeyen, kemküm eden, sürekli ezilen, büzülen, kendinden aşağıdakileri inanılmaz ezen, kendinden yukarıdakilere Hayranlık duyan. YouTube diye rahat konuşayım mı? Yalakalık yapan. Yağcılığı yukarıya yapıp aşağıyı boğan insanlara dönüyor. Bunların en sevdiği beden dili de böyle kendini küçültme halidir. Ellerinin önünde bağlama halidir. Bir tarafta bu var. Hepimizde var bu. 90'ımızda var. Bende de vardı. Bir de diğer seçenek var. Özgüven yok. O zaman ben diyor ego maskemi takarım hocam diyor. Madem bu yok bende, ben de diyor bu boşluk ne kadar büyükse onu kapatmak için o kadar büyük bir ego maskesi takarım ve burnu büyük birine dönerim. Aslında ikisi de aynı kişi. Tabii. Aynı tarz. Birisi yok Dışa vurumu gösteriyor. farklı. Diğeri böyle çok havalı, çok artist. Böyle burnu büyük, küçük dağları ben ya. Zaten bu çok artist ve havalılara bir dikkat edin. Bunların içi hep sonra şey çıkar yani. Evet, genelde öyle olur. Bunları içirin, bunların içinde minnoş bir kedi çıkar. Ben yüzlerce kere gördüm hani böyle sürekli birilerini içiriyorum anlamında değil de hani böyle Siz önüne gelene gel bir iç bakayım ne çıkacak falan.
Maskeyi attığında aslında büyümemiş bir çocuk görüyoruz. Biz buradan nasıl çıkacağız kardeşim? Sen bize bunu anlat. Asıl olay zaten burada. Özgüven yok, baba temeli sağlam atmamış ve biz ya ezik bir oluyoruz ya burnu büyük birine dönüyoruz. Benim burada söyleyebileceğim tek bir şey var. 2 tane adım var. Özgüveni tekrar yükseltecek, inşa edecek. Özgüven patlamaz. Yani ben 500 kişinin önünde konuşma yaptım. Salon yıkıldı diyor. Özgüven patlaması diyor. Hayır dostum. O ego patlaması. Evet. Özgüven inşa olur. İnşa süreç gerektirir. 2 tane madde özgüveni tekrar düzeltir. 3 değil. Keşke 3 olsaydı. Benim de YouTube'da 6 adımda özgüveni yükselt diye videom vardı. Çok önce çekmiştim. Aslında 2 adım, 2 çektiğimde kızıyorlar. 2 adımda özgüven yükselt. Tamam 6 olsun. Ben ama 2 adım, hep aynı şeyi anlatıyorum. Bazıları yazmış. Hocam aslında 2 şey anlatıyor. Evet. 2, ya çünkü 3 yok. Ama 6 istiyorlar. 6'yı çok seviyorlar Simge Hanım. Niye bilmiyorum. Allah. Evet. 6 adımda yalan yakalama. Allah Allah. 6'da iyi izleniyor. 3 yapınca az oldu yani. 2 bu ne ya? O böyle oluyor. Çok enteresan. 1 ben bunu kısaltıyorum. SÖG. Açılımı sürekli öğrenip gelişmek. Çok güzel. Özgüveni yükselten 1 numaralı madde. Sürekli öğrenip gelişmek. Buradaki tek konu öğrenip gelişmek değil. Süreklilik. 5 sayfa. Her gün 5 sayfa ama. İyi videolar. İyi kaynaklar. Ama sürekli. Haftada 1 saat kendi gelişimim için uğraşıyorum. Bir yıl denesene ya. Bir yıl. Bak sonucu bir gör. Alsınlar seni oradan. Bat. Tekrar çıkarsın. Bir şey yok yani. SÖG. Özellikle aileden zengin olmadıysan, yani sana bir yerden bir şey gelmediyse eskiden kalan, senin elindeki tek silah sürekli öğrenip gelişmek. Başka bir şey yok. 1 bu. 2 çok ilginç. Bu benim fikrim değil, 2 numara. Bu bir Hamburg'da bir çalışmanın da sonucuydu. Düzenli olarak her gün 5 tane iyilik yapıp bunları diyor yazılı hale getirebilirsiniz. Öz saygınız yükselir. Öz saygı yükseldiğinde öz bilinç yükselir. Öz bilinç de özgüveni yükseltir. Büyük bir şey istemiyorum. 5 küçük iyilik. Yani şey değil. 10 milyonluk projeye imza attım. Ya beyin diyor ki o kadar önemli değil. Annemi aradım güldürdüm. O bu olur diyor. Yolda gidiyorum kedi gördüm. Gerçi bizim Türkiye'deki kedilerin derdi yok ama baktım karnı aç, bakkala gittim, bir salam aldım önüne koydum, yapıştır. Kapıdan girerken güvenlik görevlisinin gözlerinin içine baktım. Nasılsınız, iyi mi? Samimi bir şekilde yapıştır. Ha, çok iyi bir projeye imza attın, onu da yaz. Ama düzenli olarak 5 tane iyilik yap. Yalnız burada pazarlama olmaması lazım. Tabii. Hani işte Ahmet'i de çok sıkışmış. Ona da geçen gün o değil yani. Yap çekil, yap çekil. 5 tane sonuca bakalım hocam. Bu 2 madde özgüveni yükseltir. İyi haber vereyim mi? 5 sacaya vardı ya, sağlık, ilişkiler, finans, duygular ve iş. Eğer özgüvenimizi bir düzeltebilirsek, yani sağlamlaştırabilirsek, o 5 başlıktan her biri iyileşir ama bir tanesi kesinlikle yukarıya çıkmaya başlar. Zincirlere bağlayın. Dünyada bir sürü olaylar olsun, tutamazsınız. Özgüven yükselirse o başlıklardan birisi kesinlikle hemen büyümeye başlar. Hangisi? Finans. Aa. Bana örnek verin, valla videoyu silelim, ben özür diliyorum, bir daha da çıkmayacağım derim. Özgüveni çok yüksek ama fakir. Kalıcı fakirlikten bahsediyorum. Batıp çıkmasından bahsetmiyorum. Özgüveni çok yüksek ama maddi anlamda sürekli bir sıkıntısı var. İmkansız hocam. Bir yerde bir eğitimdeydim. Bir hanımefendi dedi ki hocam ben vereceğim ama eğitim bitecek. Buyurun dedim, merak ediyorum. Ben de hakikaten merak varsa alalım. Benim manikürcüm dedi. Nasıl yani dedim. Özgüveni çok yüksek ama işleri hiç iyi değil dedi. Sizin tabirinizde şu an maddi olarak fakir durumda. Dedim ki özgüveni yüksek olduğunu nereden anladınız? Benim tırnaklarımı yaparken yüzüme bile bakmıyor. O kadar havalı biri dedi. Sanki o benim müşterimmiş gibi dedi. Öyle hissediyorum ona gittiğimde. İnanılmaz havalı biri dedi. Çok özgüveni yüksek. Ama dedi bakın maddi durumu iyi değil. Ablacığım ben ne anlatıyorum? Onun adı ego ya. Tabii. Özgüveni yüksek insanın yanında kendini kötü hissetmez. Evet, seninle uğraşmaz, seni sorgulamaz. Mesela egosu yüksek insanlar. Simge Hanım kıyafetiniz ne kadar güzel, küpü olmamış. Hep böylelerdir bakın. Yani bir dövüyor mu seviyor mu? Evet, hep bir sizi evinize davet ettiniz. Çok güzel eviniz varmış. Ama sanki şuradaki ev hep bir böyle egolu insanlar bunu yapar. Özgüvenli insan
Kendi hayatında dengeyi nasıl bulurum? Evet. Kışın sobanın yanında ıhlamur içersin ya. Hani o bir huzuru vardır ya, özgüvenli insanın yanında insan kendini huzurlu hisseder. Güzel. Çok sevdiğim bir cümle var. Artık klişe oldu. Herkes de biliyor ama kendi ışığına güvenen başkasınınkinden rahatsız olmaz. Özgüven için bunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Onun tek derdi kendi ışığını parlatmaktır. Kendi kendine yetebilme becerisidir özgüven. Dedim ya, ben yapabilirim. Evet. Ama goy goy değil. Şimdi kişilerin Twitter, Instagram veya herhangi bir sosyal medya profiline baktığımda yazar, eğitmen, konuşmacı, hodu, budu, işte şunun şeyi, koçu, bunun danışma. Ya hangisi sensin? Bu yazdıklarının bir tanesini yapmak bir ömür. Yani bence iyi bir yazar olmak müthiş bir kariyer. Evet, evet. İyi bir konuşmacı olmak harika. Ama bunların hepsi bir adanmışlık gerektiriyor. Sen 7 titri nasıl sığdırdın? Alıcısı var ama. Maalesef. Koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi olur diyorlar yani. Evet. Hani Türkiye'de kızacaklar bana, linçlesinler, bir şey diyemem ama gördüğümü söylüyorum. Türkiye'de para kazanmak, hani normal yollardan diyorum. Hani kriminalden bahsetmiyorum. Türkiye'de para kazanmak çok kolay. Çünkü rakiplerimiz çok da güçlü değil. Sığ sularda rekabet çok. Biraz kendime bir şeyler katayım. Yani mesela bir dil öğrenirseniz Türkiye'de aç kalmazsınız yani. O arkadaş da onu yazıyor, bunu yazıyor. Mesela onu bir sürü televizyonlarda görüyoruz değil mi? Normal bir yerde hiç kimse sormaz ama abi senin ne işin var televizyonda bu haliyle? Yani benim hiçbir uzmanlığımın olmadığı, atıyorum Rusya-Ukrayna savaşı, işte Filistin-İsrail mevzusuyla yorum yapıyorum. Herkes de izliyor. Evet. Bir de soruyorlar ne düşünüyorsunuz? O da tabii iyice ego şişiyor. Tabii. Konuşuyor. Atıyor yani. Tabii. Şimdi normal bir yerde o olmaz yani. Mimar Sinan'ın çok güzel bir sözüyle ben en azından burada biraz durayım. Genişleme kardeşim, derinleş diyor. Bak bir konuda diyor, böyle her şeyde genişleme. Bir şeyde derinleş, o zaman rakibin de olmuyor. Bir işi ne kadar iyi yaptığın değil, ne kadar iyi pazarladığın maalesef daha önemli galiba. Satış eşittir iletişim. Satış eşittir motivasyon. Ürünüm çok iyi, hizmetim çok iyi, sunduğum şeyler çok iyi, ben çok iyiyim. Satış yoksa hiçbir şey ifade etmez. Şu tuzağa düşüyorlar. Buna da iyiler düşüyor. İyi olanlar ve saf kalpliler. Ben işimi iyi yapayım, bunun alıcısı gelir. Ya gelmez. Gelmiyor. O benim, yani şu an biliyormuş gibi söylediniz. Gelmiyor işte. Öyle zor oluyor yani. Çok uğraştırıyor. Evet. İyi bir şey yapacağım. Bir de bunu anlatmam lazım, sunmam lazım. Ben o yüzden diyorum ki daha iyi olmaya odaklanma. Sıra dışı olmaya odaklan. Hani iş kalitesi iyi, önemlidir. Ona bir şey demiyorum. Yani belli bir seviyede iş kalitemiz olacak, işimizi düzgün yapalım, tamam. Ama sürekli işimi daha iyi yapayım değil de nasıl sıra dışı olabilirim ki görünür birine döneyim. Sıra dışılıktan kastım da absürt hareketler değil. Tabii. Yani nasıl farklı şeyler sunabilirim? Nasıl başka bir tarza gidebilirim? Kopyala yapıştırdan uzak durup kendi çizgimde ilerleyebilirim. Bu çok önemli. Buna çok ayak diretiyorlar. Yok iyiler ama. Bunu yapan kötüler böyle değil. Kötüler diyor ki anlatılması mı gerekiyor? Koyuyor kameraya, anlatıyor. Her yerde anlatıyor. İyiler çünkü ailelerinden öyle yetişiyorlar. Fazla ön planda olma. Tabii. Çok iddialı olma. İyiler iddialı olmayınca doğa boşluğu sevmiyor. İşte kötüler orayı dolduruyor. Sonra biz şikayet ediyoruz. Niye o orada, niye bu burada? Sen yap. Mesela hiç kimse siyasete girmek istemiyor. Ben makul insanlar girmiyor siyasete. Tabii. Ben sevmiyorum siyaseti. Ama orada bir boşluk var. O zaman orada dolduğunda da şikayet etmeyeceğiz. Son soru, hayatını bir sanat eserine dönüştürmek için ne yapmak lazım? Ya da ne yapmamak lazım? O da önemli. Herkes yapılacaklar listesi veriyor. Ben yapılmayacaklar listesi vereyim. To do list diyorlar. Ben Not to not to do list vereyim. Pandemiden önce Edremit tarafına taşınmıştım. Kaz Dağları'nı çok seviyorum ben. Zeytinleri falan severim yani. Hepimiz. Zeytinlerimize dokunmayın diyoruz. Aynen. Demek zorunda kalıyoruz. Böyle dolaşıyorum. Köylüler falan var. Çok fazla zeytinlik olduğu için orada insanlar işte zeytinleriyle uğraşıyor falan. Bir yerde şöyle bir baktım, ellerinde böyle küçük keser gibi bir şey, böyle zeytin dibine vuruyorlar böyle. Böyle küçük bir zeytin ağacı var. Onun dibinden de küçük zeytin ağacı gibi dallar var. Böyle pat küt kesiyorlar. Ben de tabii
Hani olayı bilmediğim için ne yapıyorsunuz, zeytini mi kesiyorsunuz falan dedim köylülere. Bunu söylemek zorundayım çünkü tam o haliyle söylediler. Dedi ki o zeytin değil piç dedi. Ben nasıl yani? O zeytinin piçi dedi. Onu kesmezsek zeytin dedi hastalanıp ölür. Bak zeytine çok benziyor. Aynı zeytin gibi. Ben fark etmedim onun başka bir şey olduğunu. Zeytinin dibini sarıyor dedi. Biz bıraktığımızda dedi zeytinin köklerine kadar gider. Zeytini hasta eder, öldürür dedi. Not to do list olarak verelim. Büyümek istiyorsan budamayı öğrenmen gerekiyor. Çok güzel. Evet. Eğer büyüyeceksen hayatında seni aşağı çeken olayları, aktiviteleri, kişileri hayatından çıkarmazsan, hayatındaki PİÇ'leri hayatından çıkarmazsan büyüyemezsin hocam. Çok güzel bu. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür Oğuz Beyciğim. ederim. Harika bir sohbet oldu. Sondaki tavsiyeyi herkesin ciddiye almasını tavsiye ederim. Duygularınızı ustalıkla yönetmek ve hayatınızı bir sanat eserine çevirmek isterseniz kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Videoyu beğenin, bu sohbeti izlemelisin dediklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.